Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün ne mi yapıyoruz? Elimde iki tane şöyle görmüş olduğunuz gibi parça var. Bu parçalardan bir tanesini kullanacağım. Bunu Instagram'da size de sormuştum. Bundan çok güzel sunum tabağı olur, çerezlik olur ya da işte kahvaltılık olur gibi yorumlar geldi. Ben de parçalardan bir tanesini kullanarak 4 bölmeli ya da 3 bölmeli, ağaç bana ne kadar izin verirse ona göre bir sunum tabağı yapmaya çalışacağım. Nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Oyma aletlerimi kullanacağım bunu yaparken. Ama tabii ki bu parça daha önceden kullanılmış bir parçaydı. Şöyle altında delikler falan var. Boyunu biraz kısaltmam gerekiyor bu deliklerden kurtulmak için. Daha sonrasında da düzleştirmem gerekiyor. Çünkü bayağı gitmiş durumda ahşabın kendisi. Çok uzun zamandan beri bir sehpa ayağı olarak kullanılıyordu. Fakat artık atıl durumda duruyor. Bunları da değerlendirmek istiyorum. Çünkü kestane ağacı ve dokuları da çok güzel. O yüzden güzel bir sunum tabağı ya da işte bölmeli bir çerezlik ya da kahvaltılık olabilecek diye düşünüyorum. Ben şimdi ufaktan çalışmaya başlıyorum. Size iyi seyirler.
Evet dostlar, sonunda kestane ağacından yapmış olduğum çerez diyeyim, sunum tabağım artık ne dersek bitti. Ve görmüş olduğunuz gibi oyma aletlerimle iç tarafını 3 farklı bölmeye böldüm. Taşlama makineme taktığım disklerle. Bu arada kullandığım aletleri de, aparatları da, diskleri de çok merak ediyorsunuz. Ben de bunları link olarak sizinle paylaşıyorum Instagram üzerinden. Eğer Instagram'da da Gökmen Kasabalı hesabımdan takip ederseniz beni, storylerimde kullandığım aletler, oyma uçları vesaire diye sürekli linkler paylaşıyorum. Buradan da girip de aletleri inceleyebilirsiniz. İstediğiniz yerden de görüp satın alabilirsiniz. Oyma işlemlerimi bitirdikten sonra zımparasını yaptım. Zımparasını yaparken de yine zımpara makinelerini ve ince uçları kullandım. Yine taşlama makinesine takılan aparatlarla, ki bazı yerlere girmek zımpara makinesiyle çok zor. En sonunda tabii ki elle son düzeltmelerimi yaptım. Şu yan taraflara şu şekilde girintiler verdim, oyuklar verdim daha dekoratif dursun diye. Orta kısmını birazcık daha yukarıda tuttum. Ve bütün temizlik işlemini de bitirdikten sonra keten tohumu yağı uyguladım. Bu da kestane ağacının güzelim desenlerinin, dokularının daha da ortaya çıkmasını sağladı. Ben içinden çıkan desenlere bayıldım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle birazcık daha yakından göstereyim size. Arka tarafındaki desenler de muhteşem. Yani bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.